Ferhan'ın Leyla'yı kaçırması ve Kartal'la Ferhan'ın büyük yüzleşmesi sonrası yeni bölümde şaşkına çevirecek olaylar yaşanacak. Leyla kurtulabilecek mi? Ferhan ve Kartal arasında yaşanacaklar yeni bölüme damgasını vuracak. Efe ve Kartal karşı karşıya geliyor ve bu konuda bomba bir senaryo bizi bekliyor. Öte yandan bir büyük şok da Ferhan'ı bekliyor ve nihayet Baybars sahneye çıkıyor. Bu videomuzda tüm bunlardan ve kaçırmamanız gereken çok ilginç sürprizlerden ve detaylardan bahsedeceğiz. Bunun yanı sıra 3 kuruş sesinde çıkan kavgadan ve diziyi nasıl etkileyeceğini değerlendireceğiz. Tabii bir de Çukur senaristinin yeni dizisiyle ilgili bomba haberimizi sizlerle paylaşacağız. Şimdi hemen başlayalım. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Bir önceki videomuzda Ferhan'ın Leyla'yı kaçırma ihtimalinden bahsetmiştik. Hatta Kartal ve Ferhan arasında duygusal bir yüzleşme olacağını da belirtmiştik. Aslında büyük yüzleşme Ferhan için olumlu geçti. Çünkü istediğini aldı ve Kartal'ı kendi safına çekmeyi başardı. Kartal da bir bakıma Ferhan'a hak vererek ona arabasını verip yardım etti ve Efe'den kurtulmasını sağladı. Üstelik bunu yaptık ve Efe Kartal'ın yalan söylediğini anladı. Kısacası artık Kartal ve Efe yol ayrımına girecek. Ferhan ise Kartal'ın gözünde haklı konumdayken Leyla'yı kaçırarak büyük bir hata yaptı. Çünkü Leyla Kartal için fazlasıyla önemli bir karakter. Kartal Leyla için dünyaları yakabileceğini 2 bölüm öncesi söylemişti. Böylece Ferhan'ın Leyla'yı kaçırmasıyla birlikte ortalık iyice karışacak ve Kartal'la Ferhan yine karşı karşıya gelecek. Peki Leyla bu durumdan nasıl kurtulacak? Bu konuda akıllara gelen 2 ihtimal var. Birinci ihtimalimiz Kartal Leyla'yı bulmak için kısa süreliğine Efe ile işbirliği yapacak. Arabasını Ferhan'a verdiğini ve kaçırmasına yardım ettiğini itiraf edebilir. Sebebi ise kamera kayıtlarına bakarak arabanın izini sürmek. Efe'nin de yardımıyla arabanın nereye gittiği tespit edilebilir ve sonucunda Leyla'nın kurtulması için operasyon başlatılır. İkinci ihtimalimiz ise Ferhan Leyla'yı kaçırırken Leyla'nın üzerindeki şal çalılıkların üstüne düştü. Bir şekilde birisi tarafından bu şal görülürse Ferhan'a ulaşmak için önemli bir ipucu olmuş olacak. Aslında Leyla'ya deli gibi aşık olan Ferhan'ın Leyla'ya zarar vermek, onu üzmek gibi bir niyeti yok. Ancak Efe ve Leyla'yı samimi bir şekilde görünce çılgına döndü ve çareyi Leyla'yı kaçırmakta buldu. Tabii bir de tek şansının Leyla olduğunu düşünüyor ve bu kozu kendi lehine kullanmak isteyecek. Şimdi gelelim asıl bomba senaryoya. Büyük yüzleşmede Kartal Ferhan'a hak verdi ancak para karşılığında susanların öldürülmesini yanlış buldu. Bunun yerine Baybars ve adamlarından intikam alınmasını doğru buldu. Fakat Ferhan hedeflerinden asla vazgeçmeyecek. Geçtiğimiz bölümde Kartal Ferhan'la konuşurken para karşılığında susanlara res çekti ve sert tepki gösterdi. Tabi halasının da bu kişiler arasında olduğunu bilmiyor fakat kısa sürede bunu da öğrenecek ve tepkisi sert olacak. Aile içinde dengeler değişecek. Ölüm listesinde Neriman'ın abla diye yazıldığı sahne bir kez daha yakın çekimle gösterildi. Leyla Ferhan'ın ölüm listesine bakarken abla detayını fark etti. Elbette Leyla kurtulduktan sonra ölüm listesinden hem Kartal'a hem de Efe'ye bahsedecek. Kimlerin adının yazılı olduğunu ve hatta abla diye yazılan kişiyi de anlatacak. Böylece Neriman tamamen ifşa olacak. Kartal ise Efe'ye karşı köşeye sıkışacak. Yalan söylediği ve Ferhan'a yardım ettiği ortaya çıkınca Efe'nin Kartal'a tepkisi çok sert olacak ve artık birlikte hareket etmeyecek. Kartal Efe ile Ferhan'ın arasında kalacak. Öte yandan Efe de Leyla konusunda Kartal'a karşı köşeye sıkışacak. Bir anda Çıngıraklı'ya gelip Leyla'nın nerede olduğunu sormasıyla beraber Kartal mevzuyu çözdü ve Leyla ile Efe arasında bir şeyler olduğunu anladı. Olaylar durulduktan sonra sıra bu mevzuya da gelecek ve Kartal ile Efe yine karşı karşıya gelecek. Aynı şekilde Ferhan'ın Leyla'yı kaçırmasıyla beraber Ferhan da Kartal'la karşı karşıya gelecek. Bir yandan da Ferhan ve Efe'nin düşmanlığı giderek artacak. Kısacası senaryolar şöyle ilerleyecek. Ferhan'a yardım ettiği için Efe Kartal'a karşı cephe alacak. Leyla konusundan dolayı Kartal hem Efe'ye hem de Ferhan'a karşı cephe alacak. Halit Komiser'in ölümünden dolayı Efe zaten Ferhan'a düşman ve Ferhan da Leyla konusunda Efe'ye düşman olacak. Yani herkes birbirine girecek ve bu yönde heyecan dolu sahneler bizleri bekliyor olacak. Tüm bunlar yaşanırken yavaş yavaş Baybars senaryosuna giriş yapıldı. Baybars'ın adamları devreye girerek hem Efe'yi hem de Kartal'ı radarına aldı. Kartal ise söz konusu Baybars olunca intikam ateşiyle yanıp tutuşacak. Bu konuda Ferhan'la aynı düşüncede olacak. Çünkü 20 yıl öncesi Baybars'ın yaptıkları tüm her şeyi alt üst etmişti. Ve şimdi ilginç tesadüflerle beraber yine büyük karşılaşmalar ve aksiyonlar yaşanacak. Kartal Bahar'ın da desteğiyle Baybars hakkında yeni bilgilere ulaşacak ve intikam için harekete geçecek. Fakat bu o kadar kolay olmayacak. Çünkü Baybars o kadar güçlü bir isim ki Nezih bile ondan korkuyor. Bir yandan da Nezih ve Adnan köşeye sıkıştı. Bu ikili anlaşma yaparak Kartal ve Efe'yi köşeye sıkıştırmayı düşünüyordu ancak Mesut'un Kartal'ın tarafına geçmesiyle beraber fena halde köşeye sıkıştılar. Bu arada Mesut Kartal'a yardım etmeye başladı fakat Ferhan'ın ölüm listesinde olduğu ortaya çıkınca işler yine karışacak. Yeni bölümlerde Baybars artık tamamen sahneye çıkacak. Kartal Baybars'ın biletini kesmek için Ferhan'la işbirliği bile yapabilir.
Hatta sırf Baybars'tan intikam almak ve ona kendini göstermek için Nezih'i bile kullanabilir. Bahar Kartal'a Baybars için "Sen onu göremezsin, o isterse seni görür" demişti. Kartal da bunun gerçekleşmesi için Baybars'ın damarına basacak. Bu da akıllara hayvanat bahçesini getiriyor. Çünkü oradaki hayvanlar Baybars için fazlasıyla önemli. Kartal bu konuda sürpriz bir hamle yapabilir. Bunun sonucunda Nezih ve Baybars'ın da arası bozulmuş olacak. Kartal da kendini Baybars'a göstermiş olacak. Fakat tüm bunlar bir anda değil, bölümlere yayılarak yaşanacak. Şimdi gelelim Ferhan'la ilgili yaşanacak sürpriz senaryoya ve sette yaşanan büyük gerilime. Sonrasında ise Çukur senaristinin yeni dizisi olan Baba dizisiyle ilgili müthiş gelişmelerden bahsedeceğiz. Geçtiğimiz bölümde Ferhan'ın babasından bahsedildi. Ferhan babasını yıllardır görmediğini ve belki bir gün gelir diye umut ettiğini söylemişti. İlerleyen bölümlerde bu konuda sürpriz bir senaryo yaşanabilir. Diziye Ferhan'ın babası olarak yeni ve kilit bir karakter katılırsa heyecan katsayısı iyice artar. Evet, şimdi 3 kuruşla ilgili yaşanan gerginlikten bahsedelim. İddialara göre dizinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu yönetmen Sinan Öztürk ile kavga etti. Yoğun iş programından dolayı bunalan Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz günlerde dizi setini terk etti ve işi bıraktığı gün sete geri dönmedi. Ertesi gün sete geldiğinde dizinin yönetmeni Sinan Öztürk ile tartışma yaşadı. Yaşanan gerilim kısa bir süre içinde tatlıya bağlandı ve set yeniden başladı. Bu olayın ardından Ay Yapım tarafından Uraz Kaygılaroğlu'na uyarı geldi. Normalde bu tarz durumlarda oyunculara tutanak tutulabiliyor, fakat Uraz Kaygılaroğlu'nun çok yorulduğunu söyleyerek ilk kez böyle bir olaya neden olduğu için tutanak tutulmadığı belirtildi. Şimdilerde ise çekimler sorunsuz bir şekilde son gaz devam ediyor. Elbette tatsız olayların yaşanması diziyi olumsuz yönde etkiler, fakat olay tatlıya bağlandığı için diziyi etkileyecek herhangi bir durum bulunmuyor. Bunun yanı sıra 3 kuruşun erken final yapacağı ile ilgili söylentiler ise tamamen asılsız. Dizinin en az bir sezon garantisi var. Şimdi gelelim Çukur hayranlarını heyecanlandıran Baba dizisine. Efsane dizi Çukur'un senaristliğini yapan Gökhan Orzum'un Ay Yapım imzalı yeni dizisi Baba çok yakında Show TV'de yayınlanacak. Başrolü Tolga Sarıtaş ve usta oyuncu Haluk Bilginer olacak. Oyuncu kadrosunda ise Çukur'dan da tanıdığımız Cem Uslu, Damla Su İkizoğlu, Zeynep Tuğçe Bayat, Beril Pozam, Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Bihter Dinçel ve Özge Özacar yer alıyor. Kadro çok geniş olacak ve yeni isimler de dahil olacak. Dizinin konusu ise şu şekilde. Saruhanlı ailesinin uçak kazası sonrası değişen hayatları etkileyici bir şekilde anlatılacak. Tolga Sarıtaş, Kadir Saruhanlı, Haluk Bilginer ise Emin Saruhanlı karakterini canlandıracak. Kadir bir mesele yüzünden babasıyla ters düşünce hapse düşecek ve yıllar sonra karşı karşıya gelecekler. Taner Rumeli ise Kadir Saruhanlı'nın kardeşi rolünde olan Servet karakterini canlandıracak. Servet'in eşi Münevveri Bihter Dinçel, kızlarını yani Emin Saruhanlı'nın torunu Kübra'yı ise Damla Su İkizoğlu canlandıracak. Yaşanan uçak kazası sonrası müthiş hikayeler yaşanacak. Dizinin başlama tarihi henüz netleşmiş değil, ancak büyük bir ihtimalle Ocak ayının sonlarına doğru başlayacak. Bizler de elbette Çukur'un hatırına bir şans verip izleyeceğiz. Şimdiden merakla bekliyoruz. Yeni videolar gelmeye devam edecek dostlar. Videoları kaçırmamak ve kanala destek olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.